Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz yuvarlak çantayı çalışacağız. Çantamız oldukça kullanışlı. İsterseniz deniz kenarında plaj çantası olarak kullanabileceğiniz gibi yaz aylarında günlük çanta olarak da kullanabileceğiniz şık bir model arkadaşlar. Detaylarına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yapılış aşamasına geçmeden önce gerekli malzemeleri de belirteyim. Yarım kilo tarçın rengi kağıt ip, örmek için 6 numara 3,5 milimetrelik bir tığ, dikiş işlemleri için makas ve iri gözlü bir dikiş iğnesine ihtiyacımız olacak. Ayrıyeten iç bölümü astarlamak için istediğiniz renk ve desende bir kumaş, iç kısmına yapıştırmak için kağıt tela ve alt bölümü daha tok durması için plastik kanvas gerekiyor arkadaşlar. Ağız kısmı için de mıknatıslı bir çıt çıt, kulplar için de iki deri kulp kullandım arkadaşlar. Şu şekilde süslemek için aksesuar yapmak isterseniz ekranın sağ üst köşesine linkini bırakacağım. Püskülün nasıl yapıldığını oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir çalışma yapacaksanız birkaç renkli boncuğa da ihtiyacımız olacak. Çantamızı yuvarlak iki daire şeklinde örüyoruz. Daha sonra dikdörtgen yan kenarı örüp astarladıktan sonra birleştiriyoruz. Bütün ayrıntıları videoda mevcut arkadaşlar. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çantayı örmeye bir sihirli halka yaparak ön bölümden başlıyoruz. İpin ucunu tutuyorum. Yumaktan gelen ipi sol elimin işaret parmağının üzerinden şöyle geçirerek doluyorum. Daha sonra ipin ucunu şöyle diğer parmaklarımın arasına sıkıştırıyorum. Oluşan bu halkanın içinden tığ geçiriyorum ve bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekerek halkayı sabitliyorum ve parmağımı çekiyorum. Oluşan bu halkanın içerisine toplam 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Birinci sırayı tamamladım. İpin ucundan çekerek halkayı olabildiğince sıkıştırıyorum. Dikkat edelim, kağıt ip olduğu için kopabilir arkadaşlar. Daha sonra buradaki ilk sık iğnenin ilmeğine, bu ilmeğe arka taraftan tığımı geçirerek batıyorum. Bu ilmeği arka tarafa çekiyorum. İyice sıkıştırıyorum. İlmeğin boyunu da ayarlıyorum. Burada başlangıç yerinin belli olmaması için bu şekilde kapatacağız sıraları arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnemizi buluyorum. Bu sık iğnenin tam orta noktasına batacağım. Başak modeli çalışacağız. Tam orta noktasına batıyorum. Gördüğünüz gibi arka tarafta tığımın her iki kenarında birer şerit oluştu. Bir ilmek alıyorum. Arka tarafa geçirmiş olduğum ilmeği de tığa takıyorum. İkisini birlikte örerek bir sık iğne örüyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Burada da oluşan ilmeğe ayracımı yerleştiriyorum. Tur başlangıcı burası. Bundan sonra her sık iğnenin içerisine ikişer sık iğne çalışacağız ve sık iğne sayısı 12 olacak arkadaşlar. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Buraya 2 sık iğne örüyorum. Son sık iğneye batıyorum. Bir çift sık iğne de buraya örüyorum. Toplam 12 sık iğne ördüm. Tekrar halkayı sıkıştırıyorum. Burada açılmaması için
ipi bir iğneye geçiriyorum. Arka tarafta sabitleyeceğim. İlmeği biraz uzatıyorum. Şimdi burada işaret takmış olduğum ilmeğe arka taraftan batıyorum. Bu ilmeği geriye doğru çekiyorum, sıkıştırıyorum. İlmeğin boyunu ayarlıyorum. Üçüncü sırada ilk sık iğnenin tam orta noktasına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği de tekrar tığa geçiriyorum. İkisini birlikte örerek bir sık iğne ördüm. Bundan sonra tek sayılı sıralara başlarken çift sık iğne ile başlıyoruz. Çift sayılı sıralara geçtiğimizde tek sık iğne ile başlayacağız arkadaşlar. Bu üçüncü sıra olduğu için aynı yere batıyorum. Çift sık iğne örmüş oldum. Tekrar buraya ayracı yerleştiriyorum tur başlangıcına. Şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum. Buraya tek sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Tekrar sıradaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Üçüncü sırada bu şekilde devam ediyoruz. Son sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde üçüncü turu tamamlıyorum. Çift sık iğne ile başlamıştık. Bitişte tek sık iğne denk geldi. Şimdi dördüncü tura başlıyorum. Yine bu ayraçla belirttiğim ilmeği arka taraftan batarak ilmeği geriye çekiyorum. İpi ayarlıyorum. Yine ilk sık iğneye batarak bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği de tığa geçirip bir sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Buraya çift sık iğne örüyorum. 1 2. Yine ayracı yerleştiriyorum buraya. Devam ediyorum. Sırayla 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi çift sık iğne örüyorum. Aynı yere batıyorum. 2 sık iğne örerek devam ediyorum. Üçüncü sık iğneye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda son çift sık iğneyi ördüm. Kalan ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örerek dördüncü turu tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi iki çift sık iğne arasında 1 2 tek sık iğne oldu arkadaşlar. Sıra boyunca bu şekildeydi. Şimdi yine
Ayracın olduğu yere arkadan batıyorum. İlmeğimi geriye çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Boyunu ayarlıyorum. İlk sık iğneye batıyorum. 5. sıraya başlıyorum. 5. sıra tek sıra olduğu için çift ilmekle başlıyoruz. Bir önceki sırada tek sık iğne ile başlamıştık. Şimdi çift sık iğne ile başlıyoruz. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Yine ayracımı buraya yerleştiriyorum. Önceki sırada çift sık iğneler arasında 1-2 sık iğne vardı. Şimdi 3 sık iğne olacak arkadaşlar. Her turda çift sık iğneler arasındaki sık iğne sayısı birer artıyor. Şimdi çift sık iğneyi ördüm. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne örüyorum. Sırayla 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Dördüncüye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Tekrar sırayla 3 sık iğne örüyorum. Dördüncüye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Beşinci sıranın sonuna geldim. Son çift sık iğneden sonra 1, 2, 3 sık iğne örerek 5. sırayı tamamlayacağız. Sırayla batıyorum sık iğnelere. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum ve 5. sırayı tamamlıyorum. Şimdi tekrar sırayı kapatıyorum. Arka taraftan batıyorum. İlmeği geriye çekiyorum, sıkıştırıyorum. Boyunu ayarlıyorum. 6. çift sıraya başlıyoruz. Çift sıralarda tek sık iğne ile başlıyorduk. Yine ilk sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği de tığa yerleştiriyorum. İkisini birlikte örerek bir sık iğne ördüm. 6. sıraya tek sık iğne ile başladım. Bir önceki sırada tek sık iğnelerimizin sayısı 3'tü. Bu sırada 4 olacak. O yüzden 2 tane sık iğne öreceğim tek olarak. Yanındaki ilmeğe batıyorum. 2 tane ördüm. 2 tane tek sık iğne de sıra sonunda örüldüğünde burada 4 sık iğne olacak arkadaşlar. Ayracımı da yerleştiriyorum. Şimdi 3. sık iğneye batıyorum. Bir çift sık iğne örüyorum. 1, 2. Sırayla 4 sık iğne örüyorum. Her ilmeğe ayrı ayrı batıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğneye çift sık iğne örüyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi 4 sık iğne öreceğim. Bir çift, 4 sık iğne, bir çift şeklinde tur sonuna kadar devam edelim. Altıncı sıranın sonuna geldim. 4 sık iğne ördüm. Şimdi bir çift sık iğne örüyorum. Bu çift sık iğneden sonra kalan 2 sık iğneye de birer sık iğne örüyorum. 1, 2. 6. turu tamamladım. Turu kapatıyorum. Arka taraftan ilk ilmeğe batıyorum. Bu ilmeği geriye doğru çekiyorum, sıkıştırıyorum. İpi ayarlıyorum. İlk sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği de tığa geçiriyorum. 7. sıranın ilk sık iğnesini örüyorum. 7. sıra tek sıra. O yüzden buraya ilk ilmeğe çift sık iğne örüyoruz.
Tekrar ayracı yerleştiriyorum. Bir önceki sırada çift sık iğneler arasında 4 ilmek vardı. Şimdi bu sırada bir ilmek artacak. Çift sık iğneler arasında 5'er sık iğne olacak arkadaşlar. İlk çift ilmekleri ördüm. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Sırayla 1 2 3 4 5 sık iğne örüyorum. 6. sık iğneye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Tekrar 5 sık iğne öreceğim. Bir çift sık iğne. Yine 5 sık iğne, bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi 5 sık iğne örelim. Yedinci sıranın sonuna geliyorum. Son çift sık iğneyi ördüm. Sırayla 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 turu kapatıyorum. İlmeği geriye doğru çekiyorum. Sıkıştırıyorum. İpi ayarlıyorum. 8. ve çift sıraya başlıyorum. İlk sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu arkadaki ilmeği de tekrar tığa yerleştiriyorum. 8. sıranın ilk sık iğnesini örüyorum. 8. sıra çift olduğu için tek sık iğne ile başlayacağım. Çift sık iğneler arasındaki ilmek sayımız 5'ti. Bu sırada 6 olacak. Yarısı kadar örüyorum. Yarısını sıra sonunda örerek tamamlayacağım. 6 sık iğnenin yarısı 3. 1 sırayla devam ediyorum. 2 3 sık iğne ördüm. 4.'ye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. 1 2 ayracımı yerleştiriyorum tekrar. Şimdi 6 sık iğne öreceğim. Sırayla 1 2 3 4 5 6 7.'ye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Altı sık iğne örüp bir çift, 6 sık iğne örüp bir çift şeklinde tur sonuna kadar devam ediyorum. Sekizinci sıranın son çift sık iğnesini ördüm. 1 2 3 sık iğne örüp sırayı tamamlayacağım. Başlangıçta da 3 sık iğne örmüştük. Çift sık iğnelerin arasında 6 sık iğne olacak. Sırayla örüyorum. 1 2 3 8. sırayı tamamladım. Şimdi turu kapatıyorum. İlmeği geriye doğru çekiyorum, sıkıştırıyorum, ipi ayarlıyorum. Bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Birinci sıradan itibaren toplam 30 sıra bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi 9. tek sıraya başlıyorum. İlk ilmeğim çift sık iğne olacak. Daha sonra 7 tek sık iğne örüp 8.'ye çift batarak bu turu tamamlayacağız. 30 sıra örelim. 30. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. 30. ve son sırayı
tamamladım. Şimdi ipi keseceğim ve son turu kapatacağım. Şöyle göstereyim. Çift ilmekler arasındaki sık iğne sayısı 28 sık iğne arkadaşlar. 30. sırada. Sihirli halkayı oluşturduktan sonra ilk sıradan itibaren 30 sıra ördüm. İpi kesiyorum. Şimdi burada ipi iğneye geçireceğim ve kapatacağım sırayı. Sıranın başındaki ilk sık iğnenin ilmeğine önden batıyorum. İpi arkaya doğru çekiyorum. İlmek boyunu ayarlıyorum. Burada son sık iğnenin ilmeğine batıyorum şu şekilde. İpi arkaya çekiyorum. Ayarlıyorum. Arka tarafta ipi ilmekler arasında yürütüyorum. Açılmaması ve gevşememesi için bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmekten tekrar geri dönerek ipi yürütüyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Şimdi bir ilmek alıyorum. Ve burada ilk sık iğnenin ilmeğine önden batıyorum. Almış olduğum ilmeği arka taraftan ön tarafa geçiriyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden ilmeği geçirip kaydırma yapıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla bu işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Bütün çevreyi dolanıyoruz ve bitiş noktasına gelince tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Turu tamamladım. Son sık iğnenin altından batıyorum. Son kaydırmayı yaptım. Burada ilk yapmış olduğumuz kaydırmamız var. Şimdi ipi keseceğim. Tekrar iğneye geçiriyorum ipi. İlk yapmış olduğum kaydırmanın altından şu şekilde iğneyi geçiriyorum. İlmeği ayarlıyorum. Son yapmış olduğum kaydırmanın içinden batarak şu şekilde geriye doğru ipi çekiyorum. Ve turu kapatmış oldum gördüğünüz gibi. İlmeğimi ayarladım. Burada ipi aradan yürüterek temizliyorum. Daha sonra bu ipi de aynı şekilde temizleyip işlemlerini tamamlıyorum. Ön parçanın örme işlemi tamamlandı. Aynı şekilde sihirli halka yaparak bütün işlemleri aynen tekrarlayacağım. Aynı büyüklükte bir parça daha öreceğim. O da arka bölüm olacak arkadaşlar. Örme işlemlerini bitirdikten sonra da ters tarafından buharlı ütüyle düzgünce ütüleyeceğim ve son şeklini alacak. Ütülemeden önceki çantamızın çapını da ölçmek istiyorum. Yaklaşık olarak 35-36 santimetre. Çantanın arka parçasında ördüm gördüğünüz gibi ve burada işaretleme yaptım. Burada çift sık iğnenin hemen altındaki ilmeğe bir işaret koydum.
Bu çift sık iğneden itibaren üst sıranın 3. sık iğnesinin altına da bir işaret yerleştirdim. Burası çantamızın ağız kısmı olacak. Bu bölüme yan duvar örüp dikilecek. Bu iki ayraç arasında alt bölümdeki kaydırma ilmeklerinin sayısı 119 arkadaşlar. Yan duvarı örerken toplam uzunluğu 119 sıra olacak. Şimdi yan duvarı örmeye geçebiliriz. Önce bir ilmek alıyorum şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Zincir sayısına bu ilk ilmeğim de dahil olacak. 20 sık iğne çalışacağım. Artı 2 ilmek de dönüş için ekleyeceğim. Toplam 22 zincir çekiyorum. Bu birinci zincirimiz. Devam ediyorum. ...22 zincir çektim. Zinciri şöyle ters çeviriyorum. Buradaki çıkıntılara batarak sık iğne öreceğim. Birinci, ikinci zinciri atlıyorum. Üçüncü zincire batıyorum şu şekilde. Bir sık iğne örüyorum. Sırayla ilmeklere batarak sıra sonuna kadar toplam 20 sık iğne öreceğim. 19 ve son zincire batıyorum. 20. sık iğneyi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Bu ilk boşluk değil, ikinci boşluğun altındaki bu çıkıntıya batarak bir ilmek alıyorum, sık iğne örüyorum. Sırayla devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu alttaki ilmeğe batıyorum. Sık iğne örüyorum. ...19 sık iğne ördüm. Başlangıçtaki zincire batıyorum. Şu şekilde. ...20. sık iğneyi örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 3. sıra için dönüş yapıyorum. Bu boşluğu atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin, burada görüyorsunuz 2 ilmek var, altlı üstlü. Alttakine batıyorum. Sık iğne örmeye başlıyorum. Sırayla sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Son ilmeğe batıyorum. 3. sırayı tamamlıyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak bu şekilde 120 sıra örelim. ...119. sırayı tamamladım. Çantanın yan duvarını örme işlemini bitirdim. Ölçüyorum. ...83 cm. Şimdi bütün kenarlarına kaydırma yapacağım. Son bitiş sırasından itibaren hemen buradaki bu boşluğa batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Buradaki düz zincir şeklinde görünen sıranın da başına batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bu boşluğa batıyorum. Kaydırma yapıyorum.
Sıra sonuna kadar bu şekilde kaydırma yapacağım bu köşeye kadar. Her sıra başına birer kaydırma yapmış oluyorum. Bu sıranın sonunda toplam 119 kaydırma olacak arkadaşlar. Son ilmeğe batıyorum ve 119. kaydırmayı yapıyorum bu kenarda. Bir zincir çekiyorum, dönüş yapacağım. Burası başlangıç yeri, zincir çekerek başladığımız ilk başlangıç yeri. Burada her zincire batarak birer kaydırma yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde. Köşeye kadar devam edelim. Köşeye geldim. Son ilmeğe batıyorum. Bu taraftaki son kaydırmayı çalıştım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüş yapacağım. İlk sıranın boşluğuna batıp kaydırma yapıyorum. Buradaki zincir sırasının ilk ilmeğine batıyorum. İkinci kaydırmayı yaptım. Boşluğa batıyorum. 3. Tekrar zincire geldim. 4. Boşluğa batıyorum. 5. Zincire batıyorum. 6. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Köşeye geldiğimizde tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Toplam 119 kaydırma yapalım. Son ilmeğe batıyorum. 119. kaydırmayı yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Son dönemece geçiyorum. Burası son sıramız. Buradaki bu zincir sırasının altına batacağım. Her ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. İlmeklerin altından batıyorum. Sıra sonuna kadar kaydırma yapıyorum. Son ilmeğe batıyorum. Son kaydırmayı yapıyorum. Şimdi ipi kesiyorum. İpi iğneye geçiriyorum. Sırayı kapatacağım. İlk yapmış olduğum kaydırmanın altından batıyorum. Son yapmış olduğum kaydırmanın da üstünden batıp şu şekilde ipi aşağı doğru çekiyorum. Burayı tamamladım. Arka tarafta ipi ilmekler arasından geçirerek temizliyorum. Kenar bölümüne çepeçevre kaydırma yapmış olduk. Bunu dikiş işlemlerinde daha düzgün olsun diye yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşaretlemiş olduğum yere şu şekilde dikeceğiz. Buradaki kaydırma ve buradaki kaydırmaları kullanarak düzgün bir şekilde bu kenara dikiş yapacağız. Şimdi örmüş olduğum bütün parçaları ters tarafından ütüleyeceğim. Daha sonra da astarlama ve montaj işlemlerine geçeceğim. İkinci bölümde görüşmek üzere.